Efendim herkese merhabalar. Ben İlkay Zaman yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Amerika'daki engelli vatandaşların haklarından ve ayrıcalıklarından bahsedeceğiz. Size tüm detayları vereceğim. Yıllardan beri, bakın yeni, geçen ay falan filan demiyorum. Yıllardan beri engelli kardeşlerimden mail alıyorum, mesaj alıyorum. Hep de aklımda, kısmet bugüneymiş diyelim. Videoyu çekemedim, sizden bir helallik istiyorum. Helallik bu aralar çok moda, biliyorsunuz. Helalleşelim, bu konu kapansın. Beni affedin lütfen. Amerika'da yaşayan engelli vatandaşların hakları, ayrıcalıkları hepsini anlatacağım. Detaylarını vereceğim. Aldıkları maaş, okullar, işler, günlük hayat, her şeyi vereceğim. Aynı zamanda bir de size hayatın içinden kesitler sunacağım. Yani okula nasıl gidiyorlar, işe nasıl gidiyorlar, markete gittiklerinde neyle karşılaşıyorlar, yoldaki kaldırımlar nasıl, bunların hepsini videonun içinde göreceksiniz, merak etmeyin. Ben de aralarda size detaylar vereceğim. Videoya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eller bir beğen butonuna gitsin efendim. Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Aynı zamanda kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bunların hepsi bana fayda sağlıyor. O yüzden desteğinizi bekliyorum. Efendim öncelikle yasadan başlayalım. Amerika'daki engelliler yasası. Engelli Amerikalılar yasası ADA diye geçiyor. 1990 yılında yazılmış ve de yasa olarak kabul edilmiş. Peki yasa neyi kapsıyor? Ben tabii size kısa bir tanım yapacağım. Çünkü maddeler çok uzun, cezalar, yaptırımlar vesaire çok detaylı. Ben size küçük bir tanımını yapayım. Engelli Amerikalılar yasası, engelli Amerikalı vatandaşların iş yerinde, okullarda, ulaşımda, tüm kamusal alanlarda ayrımcılığını kesinlikle yasaklayan medeni haklar yasası. Yani bu vatandaşların gördüğü ayrımcılığı kesinlikle yasaklıyor bu medeni yasa. Sanmayın ki engelli kardeşlerimizde sadece Türkiye'de bu ayrımcılıklar yapılıyor. Dünyanın her yerinde var. Ama yasayla bunu minimuma indirmek, hatta cezai yaptırımları çoğaltmak engelli vatandaşlarımıza büyük fayda sağlıyor. Bu arada şunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Amerika'da siz engelli vatandaşların çok ciddi bir pozitif ayrımcılığa uğradığını görebilirsiniz. Hissedersiniz, görürsünüz. Gerçekten de burada çok büyük bir pozitif ayrımcılık var. Yani ben inşallah bunun bütün dünyaya yayılmasını istiyorum. Çünkü dünyada tam 1 milyar engelli kardeşimiz var. Ve dünyadaki en küçük azınlık baktığınızda. Hakikaten. Şunu da unutmayalım. Engelli kardeşlerimize her zaman yardımcı olalım. Onların park yerlerine park etmeyelim. Onların tekerlekli sandalyeyle geçtiği alanlara ya da herhangi araçlarla geçtiği alanlara bloke etmeyelim. Onlara her yerde yardımcı olalım. Çünkü şunu unutmayın. Hepimiz, dünyada yaşayan herkes potansiyel bir engelli. Kimin yarın ne olacağı belli değil. O yüzden lütfen engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için elimizden gelen tüm çabayı sarf edelim. Amerika'da dediğim gibi çok ciddi bir pozitif ayrımcılık var. Hakikaten yasaların dışında da insanlarda bu bilinç çok güzel oturmuş. Ahlak da çok güzel olduğu için birçok alanda. Yani tabii ki Amerika'nın sorunları var. Yani sütten çıkma ak kaşık demek mümkün değil. Ama bu konuda ahlak da vicdan da çok güzel işliyor. Amerika'da engelli vatandaşlar ulaşım araçlarını kullanırken zorluk çekmiyorlar aslında. Çünkü hem şehir otobüslerinde hem de şehirler arası otobüslerde ya da metrolarda, atıyorum işte örnek veriyorum trenlerde vesaire bütün ulaşım araçlarında engelli vatandaşlar için rampalar ve de asansörler bulunuyor. Aynı zamanda okul servislerinde, okul otobüslerinde de bu aparatlar bulunuyor. Yani engelli vatandaş okul otobüsüne alınmıyor ya da işte okula giderken zorluk çekiyor diye bir şey yok. Onun için de özel asansör var. O engelli vatandaş da okula giderken sorun yaşamasın, tekerlekli sandalyesiyle rahatlıkla insin binsin diye tüm şartlar olgunlaştırılmış. Demin de bahsettiğim gibi dünyada 1 milyar engelli var ve bu engellilerin sadece 1/4 maaş alabiliyor. Acı bir durum. Keşke hepsi alabilse. Amerikan devleti şöyle bir şey yapıyor. Tüm engelli vatandaşlara aylık $1358 bir maaş ödüyor. Bunun için bir şey yapmanıza gerek yok. Bunu size devlet ödüyor. Bu maaşın önümüzdeki yıla kalmadan, yani 2024'e kalmadan $1450 olması bekleniyor. Ama yani bu yılda olabilir, önümüzdeki yıla da sarkabilir, onu bilmiyorum ama kesinlikle bu rakam $1450 çıkacak. Kaldırımların hemen hepsinde şu rampaları görürsünüz. Kaldırım taşları bir aralanır ve bu rampadan
tekerlekli sandalyenizle geçebilirsiniz ya da herhangi bir engelli aracıyla geçebilirsiniz. Her yerde görmeniz mümkün. Burası bir marketin otoparkı. Bir de size yol kenarını göstereyim. Efendim burası da hiçbir şekilde özel bir mülk değil, bildiğiniz kamuya ait bir yol kenarı. Burada da bu rampaları görebilirsiniz. Bütün yol birleşimlerinde ya da yol ayrımlarında gördüğünüz üzere bu rampalar var. Yani siz tekerlekli sandalyenizle ya da herhangi bir engelli aracıyla hiçbir kaldırıma çıkmaya gerek kalmadan yolunuzda gidebiliyorsunuz. Ve sakın şöyle düşünmeyin, bu şehir merkezlerinde böyledir. Biraz daha böyle içlere gittiğinizde, kırsala gittiğinizde böyle değildir. Asla değil. Amerika'nın her yerinde, tüm kaldırımlarda bu rampalar bulunuyor. Sadece engelli vatandaşlar kullanmıyor. Scooter kullananlar ya da işte bebek arabasıyla gezenler, herkes kullanıyor. Ama tabii yapılışının birinci amacı engelli vatandaşların kullanmasını kolaylaştırmak, kaldırımları ve de yolları. Şuraya da göstereyim. Mesela karşı kaldırıma geçtim. Burada ana yolun içeriye giren, sokağa giren bölümü gördüğünüz gibi şu anda üstünden geçiyorlar hatta. Rampa var. Karşıda da aynı rampa var. Devletin en büyük amacı engelli vatandaşları topluma kazandırmak ve onlara iş sağlamak. Amerika'da bildiğiniz bütün çağrı merkezlerinin çoğunda, büyük çoğunluğunda engelli vatandaşlar çalışır. Aynı zamanda markete gittiğinizde kasiyerin arkasında sizin aldıklarınızı poşetlere koyanlar da genellikle engellidir. Engelli çalışanları Amerika'da çok görürsünüz gerçekten. Siz diyelim ki 10 yıl bir yerde çalıştınız ve engelli değildiniz. Sonradan engelli oldunuz. Devlet diyor ki evet senin çalışma hayatın çok uzun, geçmişin çok uzun. Biz senin 1358 dolar değil de bundan sonraki engelli maaşını 1450, 1550 olarak ya da 1650 olarak veriyoruz da diyebiliyor. Çalışma hayatınızın uzunluğuna göre sonradan engelli olursanız eğer bu rakamda artış oluyor. Amerika'da engelli park yerleri her zaman en öndedir ve kimse oraya park etmez çünkü engellilere ayrılmıştır. Bütün otopark dolu gördüğünüz gibi, arabaların hepsi full. Arka taraf da aynı şekilde. Engelli park yeri en önde olmasına rağmen, marketin en önde olmasına rağmen kimse park etmiyor. Çünkü en ön sıralar her zaman engellilere ayrılıyor. Bu market olabilir, banka olabilir ya da küçük bir dükkan bile olabilir. Eğer ki iş yerinizin park yeri varsa orada mutlaka bir tane engelliye yer ayırmanız gerekiyor. Onun da en önde, en kolay yerde olması gerekiyor. Şimdi burada mesela diyor ki engelliler için ayrılmış bir park yeridir. Cezası 250 dolardır diyor. O da yani minimum 250 dolar. 250 dolar çok büyük para mı derseniz hayır değil ama bu sizin public record'unuza işleniyor. Mesela şu da engellilerin park ettiğinde oradan geçmelerini sağlayan ya da işte arabalarına gitmelerini sağlayan yol. Oraya da park edemiyorsunuz. Motosikletliler bazen park ediyor buralara. Onların da 250 dolar cezası var. Tekerlekli sandalyeyle indi bindi yapabiliyor engelli vatandaşlar ya da oradan gelip arabalarına binebiliyorlar. Onu da kullanamıyorsunuz. O yüzden engellilerin otoparkı her zaman en önde, en kolay yerde, en çabuk ulaşılabilir yerde olması gerekiyor. Çalışma hayatlarından bahsetmiştik engelli vatandaşların. Orada şöyle de bir detay var. Amerikan devleti işverenlere engelli vatandaşlarla ilgili çok ciddi yaptırımlarda bulunuyor. Diyelim ki siz engelli vatandaşsınız. İş başvurusunda bulundunuz ve bu işe yeterliliğiniz tam. Aynı zamanda sertifikanız var ya da yok her neyse ama iş yeterliliğiniz var. İş görüşmesine gittiniz. Ve işveren sadece sizi engelli olduğunuz için işe almak istemiyor ya da yan çiziyor diyelim ki. Bunu hissettiğiniz anda bile şikayette bulunabilir. Ya da bunu ima ettiklerinde, bunu söylediklerinde de dava açabilir, ceza almalarını sağlarsınız. Aynı zamanda tazminat da alırsınız. Çünkü devlet diyor ki sen işveren olarak karşındaki engellinin engeline bakmaksızın iş yeterliliğine bakacaksın, işe yeterliliğine bakacaksın diyor. Yani iş görüşmesinde engelli vatandaşın sadece işe yeterliliğine bakılması gerekiyor. Aksi takdirde çok büyük cezalar kapıda. Diyelim ki markete girdiniz. Buradan sepetinizi alıyorsunuz, alışveriş sepetinizi. Amerika'da hemen hemen bütün marketlerde karşılaşabileceğiniz böyle bir alet var. Bu da engelli vatandaşların kullanması için elektrikli araba. Bu arada sadece engelli vatandaşlar değil. Yaşlılar kullanıyor, yürüme zorluğu çeken insanlar kullanıyor, ayaklarında sorun olabilir, fazla kilosu olabilir. Engelli vatandaşlar için bunlar da kullanılabiliyor. Ücretsiz, tamamen alıp kullanabilirsiniz. Köpek saldırısına uğrayacaktım az kalsın. Diyelim ki iş yeriniz var ve işveren olarak iş yerinizi engellilere uygun yapmadınız. Böyle bir düzenlemeniz yok. Ama sonra bir engelli vatandaşı işe aldınız. Ne yapacaksınız? Mecburiyetleriniz var efendim. Devlet diyor ki sen iş yerini engelli vatandaşın engel durumuna göre düzenlemek zorundasın.
Tuvaletleri düzenleyeceksin, tezgahları düzenleyeceksin, geçiş yollarını düzenleyeceksin, yoksa rampanı yapacaksın, işte masasını ona göre ayarlayacaksın. Bu düzenlemeleri yapmak zorundasınız. O yüzden hep Amerika'da gelenler vardır, belki görüyorsunuzdur videolarda falan. Büyük şirketlerin çoğunluğunda hep engelli vatandaşlara uygun düzenlemeler zaten yapılmıştır. Çünkü onlar çok fazla engelli vatandaş çalıştırıyor. Az bile olsa, bir tane bile olsa bunları yapmak zorundalar. Ama daha küçük işletmeler sonradan işe alırsa engelli vatandaşı bunları yapmak zorundalar. Bunda çok büyük cezası var yapmazsanız eğer. Amerika'da marketlerde, atıyorum bankada, büyük binalarda, kamu alanında her yerde şunu görmeniz çok normal ve doğal gerçekten. Tuvalet efendim, tuvalet işareti, tuvaletin nerede olduğunu gösteriyor. Kadın, erkek ve engelli üzerinde işaretleri var. Yani buradan da anlıyorsunuz ki bütün tuvaletlerde engelliler için özel tuvalet bulunuyor. Aynı zamanda, şimdi onu da göstereceğim size, bir de aile tuvaletleri var. Family restroom diye geçiyor. Ailecek girebileceğiniz. Ya çocuğunuzla girersiniz, yani kadının bir erkek çocuğuyla erkekler tuvaletine girmesi bazen garip kaçabiliyor. Ya da istemiyor olabilirsiniz. Burada direkt aile tuvaletleri var. Onları da kullanıyorsunuz. Kimse de kullanmaz gerçekten. Efendim mesela burada varmış family restroom diyor ve de engelliler için aynı zamanda. Bakayım açık mı? Açık. Şurada direkler var görüyorsunuz. Tutunmayı ve de oturmayı kolaylaştırması için. Bu family room olduğundan dolayı, family restroom olduğundan dolayı bu koala bebeğinizin altını değiştirmeniz için. Burada hem engelli hem de aile tuvaleti aynı yerde kullanılmış. Bu da engellilerin kullanabileceği tuvaletlerden bir örnek. Çok sorulan bir konu var. Ondan bir bahsedeyim. Hep engelli kardeşlerim diyor ki Türkiye'den, abi Amerika'da engelli statüsü ya da vizesi var mı? Maalesef Amerikan devletinin engelli statüsü vizesi bulunmuyor. Buraya gelmek istiyorsanız eğer siz de herkes gibi turist vizesiyle gelmek zorundasınız. Ya da farklı vizeler de olabilir tabii ama en böyle turistik olarak gelmek istiyorum diyorsanız en basit alacağınız vize turist vizesi olması gerekiyor. Çünkü Amerika'da maalesef engelli vatandaşlar için bir statü ya da vize bulunmuyor. Bir de size İDEA'dan bahsetmek istiyorum. İDEA'da engelli çocukların okul hayatlarında onlara yardımcı olacak bir yasa. Onun da detaylarını aslında farklı bir video yapabiliriz. Çünkü sadece engelli vatandaşların iş hayatları, işte okul hayatları ya da işte ulaşımı değil, bir de engelli çocukların özel eğitim alması için devletin sunduğu bir yasa ve de destek, İDEA, o da var. Yani yetişkin engelli kişilerden ziyade bir de engelli çocuklarımız var. Yani onlar da var. Onların da özel eğitim almasını destekliyor yasa. Orada da tamamen her şey ücretsiz ve devlet bu konuda da engelli çocukların tamamen yanında, arkasında, desteğini esirgemiyor gerçekten. Efendim Amerika'daki engelli vatandaşlarla ilgili haklar, ayrıcalıklar bunlar. Tabii ki bunların dışında bir sürü daha detay var ama ben sığdırabildiğim kadar size böyle bilgiler vereyim istedim. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Abone değilseniz kanala abone olursanız sevinirim. Aynı zamanda bildirimleri açarsanız ben video hazırlatıp yolladığımda hemen size bildirim gelecektir. En kısa zamanda yeni bir video ile karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.